Herkese selamlar kıymetli dostlar. FIFA ile UEFA arasında Dünya Kupası döneminde başlayan gerilim iyice tırmandı. FIFA Başkanı Infantino şimdi de Dünya Kupası'nın haklarını bir şirkete satmak istedi. UEFA ise çok net bir şekilde rest çekti. Peki Avrupa basınında neler yazıldı? Avrupalılar neler düşünüyorlar? Özellikle federasyonlar neler düşünüyor? Avrupa'nın en büyük ülkelerinin basınlarını inceleyeceğiz bu haberde ve bakalım onlar FIFA'ya karşı cephe almışlar mı? Hazırsanız başlayalım. Evet, FIFA Başkanı Gianni Infantino Dünya Kupası döneminde aldığı tepkilere doymamış olacak ki skandal kararlar vermeye devam ediyor. Şimdi de Dünya Kulüpler Kupası, Dünya Kupası erkek ve kadınlarda üst düzey tüm turnuvaları kontrol edecek bir şirketin kurulması ve yayın haklarını, işte turnuvanın tüm organizasyonunu önden yatırımcılara satma planı yapıyor. Buna da FIFA Forward Enterprise ismi verdiği bir FIFA ileriye taşıma girişimi şirketi. Yani Türkçesi böyle açıklayabiliriz. FIFA ileriye taşıma girişimi şirketi. FIFA'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket. Böyle bir şirket kurma ve bütün turnuvanın organizasyonunu, yayın haklarını bir şirkete satma. Milyarlarca dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Milyarlarca dolarlık bir para. Direkt FIFA'ya girecek. FIFA da hiçbir şey yapmayacak bunda. Sadece onların turnuvanın o yayın haklarını aldığı, yani kullanım haklarını aldığı bir şirket gibi davranacak. Tabii ki UEFA'dan tepki geldi. Ceferin'den, Alexander Ceferin bir açıklama yayınladı. UEFA dedi ki ulusal federasyonlara FIFA müsabakalarına katılmayacaktır. Eğer böyle bir şey olursa UEFA ve 55 üye federasyonu tek vücut halindedir ki gerçekten öyle. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA müsabakalarındaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle ve kesin olarak reddediyoruz. Dünya Kupası bir yatırım ürünü olarak ele alınamaz. Futbolun en büyük spor miraslarından biridir. Her kıtadaki oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından nesiller boyu inşa edilmiştir. Hiçbir kısmı özel yatırımcılara teslim edilmemelidir. Dünya Kupası satılık değildir diyor net bir şekilde. Futbol için bu kadar önemli bir teklifin gizlice tasarlanması ve oyunu yönetmekle görevli olanlara anlamlı bir istişare yapılmadan onaylamanın eşiğine getirilmesi hem sorumsuz hem de savunulamaz bir durumdur. Bu sadece derin bir liderlik başarısızlığı değil, aynı zamanda FIFA'nın bu dünya futbolunun koruyucusu olarak görevinden vazgeçmesidir demiş. Gerçekten inanılmaz sert bir tepki veriyor ki bu işin içerisinde Donald Trump'ın oğlunun da yer aldığı iddiaları var. Ben bu kadar bahsedeyim. Şimdi bir anda başımızda belaya girmesin. Ama böyle bir iddia da var. Açıklamalar devam ediyor. Bir sürü açıklama yapıldı ama şöyle de bir şey oldu. Gianni Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Calderio bir anda istifa etti. Özellikle bu işte kupadaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik başlatılan bu karşı çıkma mevzularından sonra tık diye istifa etti. İstifasını da İngiliz televizyon kuruluşu Sky News'te paylaştı. Mektubunu gönderdi. Orada da o mektup okundu. Peki dünya neler diyor? Önemli olan o. Mesela İngiltere ile başlıyoruz The Guardian gazetesiyle. UEFA, FIFA'nın futbolunun geleceğine yönelik planlara karşı tarihi bir cephe oluşturdu diyor. Adeta cephe oluşturdu diyor FIFA'ya karşı. UEFA'nın 55 ülkesi ilk kez bu kadar güçlü şekilde FIFA'nın karşısında birleşti. Gianni Infantino'nun FIFA Forward Enterprise ismini verdiği şirketleşme planı Avrupa'da futbolun özelleştirilmesi olarak görülüyor. UEFA planı geri çekilmezse Dünya Kupası dahil FIFA organizasyonlarını boykot etmeye hazır olduğunu söylüyor. Tabii ki böyle bir boykotu FIFA göze alamaz. Net alamaz. Neden? Çünkü futbol Avrupa sporudur. Her ne kadar dünyanın diğer taraflarında da izlense de hani para kazandıran izleyici daha çok Avrupa'dadır. Şimdi Kupa Amerika'da oynandığı için Amerika'da bu kadar çok izlendi. Güney Amerika'da zaten izleniyor ama şöyle bir ayrıntı var. Güney Amerika Federasyonu, Asya Federasyonu ve Avrupa Federasyonu, Avrupa'nın Futbol Federasyonu yani UEFA Infantino'ya karşı birleşmiş durumdalar. Afrika Federasyonu, Kuzey Amerika Federasyonu ki o Kuzey Amerika'da bölünmüş durumda kendi içerisinde bir de Okyanusya Futbol Federasyonu.
Infantino'nun yanında. Fakat en çok üyeye sahip Güney Amerika ve Avrupa Federasyonlarının delegeleri net bir şekilde Infantino'ya karşı olduğu için bir sonraki seçimde Infantino'nun başını ağrıtacak bir durum. Bunu da belirteyim. Talkspor. Bu aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Yani en çok yayın parası da Avrupa'dan gelir. Çünkü Avrupa'da kesinti, mesela Afrika'da kaç milyon insan futbolu izliyor? Futbolu izleyen milyonların kaçı resmi kanallardan izliyor? Bu da başka bir tartışmanın konusu. Sonuç olarak işte uydudan falan izleyenler, bazı şeyleri para vermeden izleyenler Afrika'da çok çok daha fazla. Asya desen, yaptığın bir Amerika turnuvasında Asya'da sabaha karşı gece 3'lerde maçlar oluyor. Daha da geç vakitlerde. Çok onlara inanılmaz ters gelen saatlerde oluyor ve izlenme inanılmaz düşüyor. Çin'den gördük bunu da. Bu sene Çin'de ne kadar az izlendi. Hem Çin katılamamıştı hem de ters saatlerden dolayı. Infantino artık kendi müttefiklerini bile kaybediyor demiş. Talkspor'da konuşulmuş. FIFA'nın içinde büyük bir panik oluştu. En az 20 federasyon artık desteğini yeniden değerlendiriyor. Infantino'nun 2027 seçiminde yeniden aday olması bile tartışılıyor. Carlos Cardero'nun krizi de, istifa krizi de bu konuşulanlar arasında Talkspor'da. Ve FIFA içinde başka üst düzey yöneticiler de, bu özel bir bilgi Talkspor'dan, Infantino ile sessiz sedasız arasına mesafe koymaya başladı. Yani onlar da şunu demiş: Infantino'nun çevresi daralıyor diyor. Fransa'da Le Monde ile başlayalım. Le Monde, UEFA Infantino'yu benzeri görülmemiş bir baskı altına aldı. Çok sert yazılar yazmış Le Monde ve bu yeni şirket planı FIFA'nın bugüne kadarki en büyük kurumsal değişimi ve futbol için yapabileceği en kötü karar. Turnuva düzenleyen federasyon değil, ticari holding görünümüne geçebilir diyor. Ayrıca CONCACAF'ın planına karşı çıkması Infantino için büyük bir darbe olarak. Çünkü Infantino Güney Amerika'nın buna yanaşacağını düşündü ama onlar karşı çıktılar. Hatta diyor ki Kuzey Amerika bile tam destek vermiyor. İşte ben o bilgiyi de buradan almıştım. Kuzey Amerika Federasyonu bile içinde arası bölünmüş durumda, tam destek vermiyorlar. L'Equipe gazetesi de Fransız spor yazarlarının ortak geri dönüşü: UEFA geri adım atarsa otoritesini tamamen kaybeder. Tamamen bu baskıya devam etsin diyorlar. Infantino ise şimdiye kadarki en büyük siyasi kumarını oynuyor. Muhtemelen de burada UEFA'nın dediği olacak gibi görünüyor. Çünkü güç biraz da UEFA'nın elinde. FIFA tamam, okey, çok bütün dünya, büyük bir güç ama en büyük delegasyon ağırlığını koyduğu zaman onda bir değişim rolünü üstlenir. Bir yorumcu da şöyle demiş ki bu artık yayın hakları veya yatırım meselesi değil, futbolun kimin yöneteceğinin savaşı demiş. Bu şirketin yatırımcılar arasında adı geçen Amerikan sermayesi ve siyasi çevreler var bu tartışmaların arasında. İşte bunlar da isim vermeden Donald Trump'ın oğlunu işaret etmişler. L'Equipe gazetesindeki spor yazarları, ama isim vermeden gösteriyorlar. Yakın zamanda Dünya Kupası'na dokunan ismin oğlu da bu işlerin içinde diyor. Yani yakın zamanda kim Dünya Kupası'na dokundu? O kurşun geçirmez camın arkasında lobisine, locasına Dünya Kupası getirildi. Orada ona dokundu, ona gönderme yapıyorlar. Bunlar da o böyle bir paylaşım yapmışlar. Almanya Die Welt gazetesi: FIFA'dan UEFA'nın tehdidine yanıt, kimse futbolu satmıyor. Almanya'nın yani Die Welt biraz daha FIFA tarafından bakmış. Merak etmeyin diyor, futbol satılmıyor, yönetim yetkisi diyor devredilmeyecek. Sadece ticari gelir arttırılacak. Federasyonlar isterse projeye katılacak diyor. Ama bunu Avrupa'yı ikna etmediğini yazmışlar. Çünkü UEFA'nın temel itirazını yazmışlar. Şöyle diyor: Dünya Kupası'nın ticari ortaklık modeliyle yönetilmesi imkansız. Bu futbolu tamamen bitirir. Yani söylemek istemiyorlar ama şunu demek istiyorlar: o özel şirketler istedikleri bir ülkeyi bir şekilde şampiyon yapabilir. Buna da işte başka bir şey deniyor. Bild gazetesi de Infantino bugüne kadar hiç bu kadar yalnız kalmamıştı demiş ve Bild'in değerlendirmesi de tamamen UEFA'nın yanında FIFA'nın başkanının değişmesi gerektiğine vurgu yapmışlar. İspanya'da Marca gazetesi Infantino'ya sert saldırı demiş Tebas'tan, İspanya Futbol Federasyonu.
FIFA futbolu mahvediyor. Infantino derhal istifa etmeli. La Liga Başkanı Javier Tebas ve İspanya Futbol Federasyonu UEFA'nın FIFA'ya karşı aldığı boykot kararını tam desteklediğini ve arkalarında olduğunu söylemiş. Tebas, Infantino'nun futbolun dengesini ve takvimini mahvediyor. Dünya Kupası'nı özel fonlara satmak kabul edilemez bir açgözlülüktür diyor. Infantino bu hamleyle kulüpleri ve ulusal ligleri tamamen zayıflatmayı hedeflediğini yazıyor. Ve El País gazetesi de Dünya Kupası hisselerin satışı FIFA'yı bölünmenin eşiğine getirdi demiş ve aşağı yukarı aynı şeyi söylemiş. İşte Wall Street fonlarına satma vesaire. Tabii ki bu işin içerisinde Amerika'nın olması işi birazcık başka bir noktaya çevirebilir. Yani neyse, o artık futbolun dışına çıkıyor. Bu aklıma gelen şeyler, onları söylemeyeceğim. İtalya'da La Gazzetta dello Sport, çok sevdiğim gazetelerden biri, Infantino'nun sonu mu geldi diye bir başlık attı. Onlar kocaman ve onu böyle çat diye manşet yaptılar. Infantino'nun sonu mu geldi dedi. Sistem çürümüş ama devrilmesi isteniyor diyor. Haberin metninde şöyle bir şey var. İtalyan futbol kamuoyu, UEFA yetkilileri Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını satma girişimine karşı sert bir duruş sergiledi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan üst düzey futbol yöneticileri Infantino'nun süresi doldu, futbol para kazanma aracına dönüştürüldü ancak bu kez sınırı aştı ifadelerini kullandı ve İtalya Futbol Federasyonu UEFA ile ortak hareket ederek kararın geri çekilmemesi halinde İtalya milli takımının Dünya Kupalı elemelerine dahi katılmayacağı söylendi. Corriere dello Sport gazetesine de bakalım. FIFA'da deprem danışmanı istifa etti. Avrupa Dünya Kupası'nı boykot ediyor demiş ve benzer bir haber yayınlamış. Aynı şeyleri okumanın anlamı yok. Bakalım başka var mı? Başka yok ama şöyle diyeyim. Corriere dello Sport'da şöyle bir detay var. Avrupa'nın dev ülkeleri Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya tek vücut olarak Dünya Kupası'na katılmama resti çekti demiş. Peki, buraya kadar izleyenlere çok ayrı teşekkür ediyorum ve gerçekten de yorumunuza benim ihtiyacım var. Neden? Çünkü bu durumda benim takipçilerim ne düşünüyor? Bu videoyu izleyenler ne düşünüyor? Bunu merak ediyorum. Ben de çünkü spor medyasında çalışan bazı arkadaşlarımla konuşuyorum ve bunların %10'u kadarı aslında Infantino'nun yanında olduğunu söylediler. Tabii ki burada kimsenin ismini açıklamayacağım. Çünkü işte FIFA organizasyonlarında bir para sıkıntısı olduğu, işte tesis sıkıntısı olduğu ve bu paranın bir şekilde yetiştirmek için altyapılara harcanacağı ve altyapılara daha fazla paranın aktarılacağını söylüyorlar. Dünya Kupası zaten ticari, işte kulüp turnuvaları gibi olan bir şey değil. Herkes oraya eğlenmek için giden diyen var ama %10'u %15'i kadarı böyle düşünüyor ama diğerleri UEFA ile aynı fikirde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi, abone olmayı ve hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.